Eğer bu aralar bir telefon almayı düşünüyorsanız bence vakit kaybetmeden almaya çalışın derim. Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. 2024'e girmeden alınabilecek en mantıklı telefonları kısa kısa inceleyeceğiz. Ama burada çok fazla yukarılara çıkmayacağız. Şu anda en mantıklı aralık 6.000 ile 20.000 bandı diyebilirim. Listedeki telefonların güvenilir satın alma linkleri de açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Bana destek vermek ve bu incelemelerin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz gerçekten çok önemli. Ve bu telefonların hepsinin incelemeleri de kanalda var. Onları da cihazları anlatırken kartlara koyacağım. Veya bu videodan sonra kanala tıklayıp oradan izleyebilirsiniz. Şimdi ben uygun fiyatlı bir telefon istiyorum ama kamerası performansıyla da beni üzmesin diyorsanız vergi indirimli olarak da alınabilecek Realme C55'i görüyoruz. Arka taraftan baktığımızda diğer cihazlardan çok daha farklı bir tasarım bizlerle birlikte. Kutu içeriğinden şeffaf bir kılıf ve ekran koruma filmiyle beraber geliyor. Burada arka kapak ışığa bağlı olarak renk geçişini ayarlayabiliyor. Tasarımsal açıdan dışarıdan baktığımızda gerçekten dikkat çeken ve güzel bir tasarıma sahip. 6.72 inç IPS ve Full HD Plus çözünürlüğün yanında 90 Hz tazeleme ve 680 nite varan maksimum parlaklıkla karşımıza çıkıyor. C55'te de tam olarak fiyatını hak eden bir işlemciyle karşılaşıyoruz. MediaTek Helio G88 C55'te bulunurken 6 GB RAM ile beraber de gayet stabil bir şekilde çalışıyor. Ana kameraya baktığımızda 64 megapiksel ve f1.79 diyaframlı HDR destekli güzel bir ana kamera sensörüyle karşılaşıyoruz. Fotoğraf çekim kalitesi aydınlık ortamlarda olduğu kadar gece çekimlerinde de fiyatını oranla düşündüğümde gayet yeterli diyebilirim. Fakat ikinci kameramız sadece derinlik algılama kamerası. Yani burada bir ultra geniş veya makro kamerayı göremiyoruz. Video tarafında da en fazla Full HD 60 FPS videolar çekebiliyoruz. Titreşimleri engelleme, stabilizasyon noktasında çok yüksek bir performans beklemeyin. Alt segment bir cihaza göre idare edebilecek bir video performansına sahip. Ön tarafa geldiğimizde de 8 megapiksel ve Full HD 30 FPS videolar çekebilen bir kameramız var. 5000 mAh batarya ve 33 Watt hızlı şarj desteğiyle beraber geliyor. Kutu içeriğinden bu adaptörün çıkması da güzel bir avantaj. 6 GB RAM'li modeli şu anda 6500 bandında rahatlıkla bulunabiliyor. Bu telefonun fiyatına oranla en önemli artısı depolama ve kamera diyebilirim. Benim bütçem 8000 bandında ve oyun performansı, genel deneyimi ve ekran kalitesiyle vergi indirimli benim favori telefonum Galaxy A24. Tasarım yönünde özellikle arkadan baktığımızda Galaxy S23'e oldukça benzer bir tasarımla karşılaşıyoruz. Ama ön tarafta damla çentik ve çene kısmının biraz büyük tutulması tasarım olarak eksi yönlerinden. 8.3 mm kalınlık, 195 gramlık ağırlığıyla da arka kapak ve çerçeveler tamamen plastik. 6.5 inç Super AMOLED, Full HD Plus ve 90 Hz'lik bir tazelemeyi burada görebiliyoruz ve 1000 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Ekranda renkler, canlılık, kontrast oranı genel deneyim açısından kesinlikle ucuz bir telefon gibi hissettirmiyor. Ekran kalitesi olarak 90 Hz'le beraber de olması gerektiğinden daha akıcı bir deneyim sunuyor. MediaTek Helio G99'u A24'te görürken ve 6 GB RAM de bu sisteme eşlik ediyor. Oyunlarda 40-45 FPS bandında orta grafiklerde rahat bir şekilde oynayabiliyoruz. Performans olarak fiyatına oranla gerçekten başarılı bir telefon diyebilirim. Kamera kısmında 50 megapiksel ana kameramız f1.8 diyafram açıklığına sahipken Full HD 30 FPS videolar çekebiliyoruz. 5 megapiksel ultra geniş, 2 megapiksel makro kamera da var. Ön tarafta da 13 megapiksellik bir kamera varken 5000 mAh batarya ve 25 Watt hızlı şarj desteğiyle beraber geliyor. Özellikle de güncelleme desteğiyle bu fiyat bandında rakibi olmayan bir telefon diyebilirim. Listenin 3. sırası fiyat performans aralığının başladığı nokta. İlk olarak Note 12 Pro'nun 5G versiyonu. Ana kameramız 50 megapiksel ve OIS desteğine sahip. Sony IMX766 sensörünü burada görebiliyoruz. Yardımcı kameralarda 8 megapiksel ultra geniş, 2 megapiksellik makro kameramız var. Işık yeterli olduğunda ana kamerayla gayet iyi sonuçlar alabiliyoruz. Ön tarafta da 16 megapiksel ve Full HD 60 FPS çekebilen bir kameramız var. Videolarda 4K 30 FPS'te OIS'in oldukça başarılı çalıştığını da söylemem gerekiyor. MediaTek Dimensity 1080 ve 8 GB RAM'i burada görebiliyoruz. 6.67 inç Full HD Plus 395 ppi piksel yoğunluğuyla gelirken burada AMOLED bir panel kullanılmış. 120 Hz tazelemenin yanında HDR10 Plus Dolby
Dolby Vision gibi en üst düzey teknolojilerle de beraber geliyor. Akıcı grafiklerde PUBG'de 60 FPS verebilirken Call of Duty Mobile, Genshin Impact gibi oyunlarda da 60 FPS'i bize çok rahat bir şekilde verebiliyor. Hem oyunlarda hem de günlük kullanımda oldukça stabil çalışan bir telefonla karşı karşıyayız. 5000 mAh batarya ve 67 Watt hızlı şarj desteğini de burada görebiliyoruz. Ve ikinci olarak da Galaxy A34 6.6 inç Super AMOLED Full HD Plus 120 Hz bir tazeleme ile gelirken 390 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Ekrandaki renkler, canlılık, kontrast oranı, genel deneyim açısından baktığımda oldukça tepkisel ve akıcı bir ekranla beraberiz. Dimensity'de 1080 Yonga setini görüyoruz. Ana kamera UIS'li 48 megapiksel çözünürlüğündeyken ikinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve 5 megapiksellik makro çekim kameramızda bulunuyor. Videolarda da 4K 30 ve 1080p 60 FPS'te OIS desteğiyle birlikte gayet güzel videolar çekebiliyoruz. Ön tarafta da 13 megapiksel yine 4K destekli bir ön kameramız var. Galaxy A33 5000 mAh batarya ve 25 Watt hızlı şarj desteğiyle gelirken stereo hoparlörler Dolby Atmos desteğiyle birlikte geliyor. Ve burada en çok önerdiğim en mantıklı iki telefon var. Ama Note 12 Pro ithalatçı garantili olduğundan ki Note 13 Pro'nun gelmesine az bir zaman kalmışken Note 12 Pro'nun fiyatının çok fazla artacağını düşünmüyorum. Ama Galaxy A34'ün fiyatı maalesef ki artacak. Fiyatı bir ara çok gereksiz yükselen ama şu anda 15.000 TL altında kamera, performans, ekran kalitesi her açıdan en iyi telefon olan Realme GT2'yi görüyoruz. Kutudan güzel, oldukça kaliteli bir silikon kılıf ve 65 Watt hızlı şarj adaptörüyle birlikte geliyor. Ekrana baktığımızda 6.62 inç AMOLED Full HD Plus ve 120 Hz tazeleme HDR10 Plus destekli 5 milyona bir kontrast oranıyla bu fiyat bandındaki S20 FE A54 hatta fiyatının üstünde olan pek çok telefondan da çok daha iyi bir görsel deneyime sahip. Telefonu elinize aldığınızda ekranın farklı olduğunu kesinlikle hissediyoruz. Donanım kısmında Realme GT2'de Snapdragon 888'e yer verilmiş. Nispeten eski bir Yonga seti olsa da performans olarak hala sınırları zorlayabiliyor. 8 GB RAM UFS 3.1 depolama biçimiyle fiyatının en hızlı, en tepkisel cihazıyla karşı karşıyayız. 50 megapiksellik Sony IMX766 sensörünü burada görebilirken OIS desteğiyle de birlikte geliyor. Yardımcı kameralar 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksel makro kameramız var. Ana kamera performansı sanki bir üst segment cihaz gibi hissettiriyor. Fotoğraflardaki genel kalite, renk doğruluğu, doygunluk bayağı iyi noktada. Videolarda da oldukça stabil 4K 60 FPS çekimler yapabiliyoruz. 5000 mAh batarya, 65 Watt hızlı şarja gelirken batarya performansı, ekran kalitesi ve çok fazla ısınmaması sizin için birinci öncelikse burada performans olarak da hiçbir şekilde üzmeyen Honor 90'ı görüyoruz. Honor 90'da 6.7 inçlik Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz tazeleme ile gelirken HDR10 Plus gibi ekranda görebileceğimiz en üst düzey teknolojilerle beraber geliyor. Ekranın vermiş olduğu deneyim, kontrast, renk doygunluğu, genel kalite gerçekten muazzam bir seviyede. Açıkçası ekran ve tasarım yönünde hiç orta segment bir telefon gibi hissettirmiyor. 10 bit renk derinliği de bu ekranın en önemli avantajlarından. Snapdragon 7 Gen 1 bizlerle beraber. Burada 12 GB RAM ve baktığımızda 4 nanometrelik 7 Gen 1 oldukça performanslı ve verimlilik anlamında da bu fiyat bandındaki en iyi işlemci diyebilirim. Kamera tarafında da ana kamerada oldukça büyük bir sensörle beraberiz. Burada 200 megapiksel ve f1.9 diyafram açıklığını görürken maalesef OIS desteğini göremiyoruz. Ancak burada kamera olarak beni fazlasıyla şaşırttığını söylemem gerekiyor. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş açı ve üçüncü kamera olarak da makro kamerayı görebiliyoruz. 4K 30 FPS'te EIS ile beraber güzel sonuçlar ortaya çıkartıyor. Titreşimleri engelleme ve genel video kalitesi anlamında Honor 90 beni şaşırttı. Gerçekten video kalitesi de bir o kadar başarılı bir telefon diyebilirim. Ön tarafta da 50 megapiksellik ana kameramız 4K 30 FPS çekimler yapabiliyor. 5000 mAh batarya ve 66 Watt hızlı şarj desteğiyle beraber geliyor. 66 Watt'lık adaptörün kutudan
çıktığını da söyleyeyim. Yazılım tarafında da Android 13 MagicOS 7.1 ile geliyor ve 3 yıl boyunca güncellemeleri almaya da devam edecek. Listenin 7. sırasında da eğer bir oyuncuysanız veya telefonda performans olarak beklentiniz en üst seviyede ise Poco F5 oldukça mantıklı. Tasarım yönünde ve bir o kadar premium hissettiren bir telefonla karşı karşıyayız. 6.67 inç Full HD Plus AMOLED bir paneli görebiliyoruz. Burada muazzam bir işlemciyle karşı karşıyayız. Snapdragon 7 Plus Gen 2, arka tarafta Poco F5 Pro ile aynı kameraları görebiliyoruz. 64 megapiksel OIS destekli ana kameramız, 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksel makro kameramız var. 5000 mAh batarya ve 67 Watt hızlı şarjla beraber geliyor. Listenin son sırasında da bütçem 20.000 bandında ve bu fiyatlarda hem fotoğraf hem de video tarafında üst seviye bir kamera deneyimi, az ısınan ve güncelleme desteğiyle de öne çıkan bir telefon olan S23F'yi görüyoruz. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum, 6.4 inç dinamik AMOLED 2x panel ve Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz adaptif bir yenileme burada sunulmuş. Telefonda bir şeyler izlerken günlük kullanımda gayet canlı ve akıcı bir ekranla karşılaşıyoruz. Ama önceliğiniz oyun değil, genel kullanım, sosyal medya, ortalama bir kullanıcıysanız verimlilik ve batarya olarak da bu fiyatlarda en mantıklı telefon diyebilirim. Burada Exynos 2200 işlemcisini görebiliyoruz. Oyunlarda en üst ayarlar 60 FPS'i rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel f1.8 OIS desteğine sahip. İkinci kamera 12 megapiksel f2.2 ultra geniş açı ve 8 megapiksel 3x optik zoom telefoto kameramız var. Videolarda 4K 60 FPS OIS destekli çekimler yapabiliyoruz. Ön tarafta da 10 megapiksel f2.4 diyaframlı Galaxy S22 ile aynı ön kamerayla karşılaşıyoruz. 4500 mAh batarya, 25 Watt hızlı şarjla beraber geliyor ve kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmıyor. Dostlar, son olarak favorilerimden bahsedersem, eğer telefon için benim bütçem kısıtlı ama aldığım zaman da en azından 2-3 sene herhangi bir kasma donma yaşamadan uzun ömürlü bir telefon istiyorsanız Realme C55 gayet mantıklı iken ama bütçemi en fazla 8000'e zorlayabilirim ve bu fiyatlarda da AMOLED ekranı, Helio G99 Yonga seti ve OIS destekli ana kamerasıyla A24 benim favorilerimden. 10.000 TL bandında uzun güncelleme desteği, performansı, ısınmamasıyla da Galaxy A34 oldukça mantıklı iken eğer ithalatçı garantili olması sizin için problem değilse, benim birinci önceliğim kamera diyorsanız da Note 12 Pro 5G rahatlıkla alınabilir. Bütçe sınırım 15.000 ama genel deneyimiyle bu fiyatlarda orta segment bir cihaz almak yerine üst segment bir telefon istiyorsanız Realme GT2 benim favorilerimden ve bu fiyatlarda çok fazla kalacağını düşünmüyorum. Honor 90'da bu dolar kuruna rağmen şu anki fiyatıyla kaçırılmayacak seviyede. 20.000 TL altında en uzun ömürlü telefonda Poco F5 ama benim oyunlarda 90 FPS gibi yüksek beklentilerim yok. Ben her açıdan daha dengeli ve gerçekten uygun fiyatlı bir amiral gemisi istiyorum diyorsanız S23F şu anda önerebileceğim en mantıklı telefonların başında geliyor. Batarya olarak da S23'ten iyiyken kamerada fotoğraf kalitesi, video performansı olarak da bu fiyatlardaki S22'den net şekilde daha iyi. S23'ten de çok geri kalır bir telefon değil. Ayrıca kanalda da uzun kullanım testi var. Onu da kartlara koyarım. Açıkçası bu telefonlar şu anki piyasada fiyatına oranla en mantıklı cihazlar diyebilirim. Bu cihazların fiyatları burada kalmayacak. Bence yeni yıl gelmeden almaya çalışın derim. Ve daha yüksek bütçeler için de serinin devamı tamamen size bağlı. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben Ozan ve bir sonraki videoya kadar hoşça kal.